Arkadaşlar hepinize merhabalar. Bugün Tesla Tuzla servise gidiyorum. Gitme sebebim aracımın bir yılı doluyor. Yani bakıma gitmiyorum aslında. Ufak tefek araçtan trim sesleri var. Bir de şu meşhur Model Y'lerde görülen cik cik sesi var diye birileri tabir etmiş. Ben de onu kullanayım dedim. Şu aracın altında batarya koruma plastiğinden bir kasislerden geçince cik cik diye gıcır gıcır diye bir ses geliyor. Oradan geliyor. Basit bir çözümü var. Bazen mobil servis de bunu hallediyor. Ben servis talebi oluştum Tesla uygulamasından. Ancak servise gelmem istendi lifte kaldırılacağı için. Bazı arkadaşlar yazmış, örneğin bulunduğu şehire gelmiş mobil servis. Herhangi bir lastikçiye, lifte kaldırabilecekleri anlaşmalı lastikçiye götürüp orada da halletmişler. Benimkini oraya çağırdılar. Yazmama rağmen yine çağırdılar. Ben de gideyim dedim. Zaten o tarafta işim vardı. Bir de aracın içerisinde ufak tefek, örneğin şuralardan bazı sesler geliyor uzun yolda. Onları göstermek istedim. Hem de deneyimlemek istedim. Bakalım nasıl geçecek yolculuk. Öncelikle kanala abone değilseniz abone olup videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Yola çıkıyorum. 70 kilometrelik bir yolculuk olacak. 56 dakika gözüküyor. Randevum 9'daydı. 9'u 7 geçe varırsın diyor. Bakalım, yani aşağı yukarı varacağız gibi. Bu arada araç 19.000 kilometrede. Yani sanki bir bakıma gidiyormuşuz gibi oldu şu anda. Bir yıl olacak bir hafta sonra. Öyle denk geldi. Gidelim. Bakalım nelerle karşılaşacağız. Kısa bir yolculuk olacak. Sabah erken saat İstanbul girişi çok fazla, Tuzla tarafı en azından kalabalık olmaz diye düşünüyorum. Okullar kapandığı için İzmit'te de yollar boş bu arada. Bakın buralarda normalde trafik olurdu, beklerdik. Şu an rahat şekilde geçtik. Otoyola bağlanacağım, eski otoyola. Oradan doğru daha sonra Gebze tarafından ayrılıp Tuzla'ya devam edeceğim. Bize 70 kilometre bu servis. Yani yakın sayılabilecek bir mesafede. Kocaeli'de servis açılacağını düşünmüyorum yakın zamanda. Ancak bir teslimat noktası açılmış Kocaeli'ye. Tesla teslimat noktası. Bu yeni Juniper'lerin bir kısmını orada teslim ediyorlar. Haftaya bizim de bir arkadaşın teslimatı olacak. Onda video çekmeye çalışacağım. Bakalım uygun olursam ve arkadaşım uygun olursa. Kocaeli'ye bir süper şarjör açılsa ancak çok iyi olacak. Çünkü süper şarjör fiyatları, enerji fiyatları gayet uygun, biliyorsunuz. 7 lira 10 kuruşa veriyor şu an Tesla'lara. Piyasada 10'dan 11'den aşağı DC'den veren firma yok. Yani evden doldurmaya bile gerek yok Tesla süper şarjör olduğunda neredeyse. Otobana katılalım. Bir tane de siyah tok gidiyor. Yolun bu kısmında asfalt yenilenmiş ve çizgiler de yepyeni. Otopilot için gayet iyi oldu. Otopilotu 130'a sabitledim, gidiyorum arkadaşlar. Çok da çabalamaya gerek yok. Yani bu yolun hakkı bu yaklaşık olarak. Zaten epey dolu. Normalde solda gitmeyi pek sevmem ama orta taraf bir tık daha yavaş. Solda da herkes kuyruk olmuş durumda. O yüzden kuyruğa katıldım ben de. 120-130'lu hızlar arasında ilerliyor öndekiler. Biz de onları takip ediyoruz. Otopilotta devam ediyorum yolda. 120-130 bandında seyrediyoruz. Yer yer ara hızlanma oluyor. Araç tabi, öndekiler mesela 100'e düşüyorlar. Daha sonra 130'a çıkarmaya çalışıyor araba. Bir tık fazla tüketiyor olabilir normal kendimiz kullanmamıza göre ama diyecek bir fark değil bu rahatlığı. Bakın şu an dokunmuyorum bile.
güzel şekilde döndü. Köprüyü de gördük. Osman Gazi Köprüsü. Evet, dikkati yola ver dedi. Dikkati yola verip gidelim. Otoyoldan çıktım arkadaşlar. Şimdi E5'e geçtik. Gebze tarafında. Otoyol tüketimi 177 watt saat oldu. Current Drive'dan takip ediyorum şu anda. Yarım saatte 52 kilometre sürmüşüz. Yani saatte 104 kilometre ortalamayla gelmişiz. Tabi yavaşlamak şu bu derken güzel, fena değer değil. 177,5'la gidiyoruz. Şimdi burada E5'te hız sınırları da olduğu için tüketim biraz daha düşecektir. Gayet makul şekilde. Ne çok uyarı verdi. Şeritten taşınca böyle uyarılar oluyor arkadaşlar. Hiç dikkat etmezseniz dörtlüleri açıyor. Ancak fren yapıyor mu onu tam deneyimlemedim henüz. Deneme fırsatım olmadı. Golf 7.5 aracımız var. Onda hiçbir şekilde tepki göstermezsen birkaç kere fren yapıyor, uyandırmaya çalışıyor. En son sert frenle dörtlülerini açıp durduruyor aracı. Tesla'dakini deneyimlemedim ama. Buralarda da hız sınırı olabilir. Yavaş gitmekte fayda var. Herkes yavaş gidiyor. Tuzla Piyade Okulu'nun oradayım. 6 kilometrelik bir yolum kaldı. 12 dakika gösteriyor. Biraz trafiğe gireceğiz. Bu arada bir yıl içerisinde araçtan ne şikayetin oldu derseniz, şikayetim şu silecekleri bahsedebilirim. Bakın size göstermeye çalışayım. Yani şu etrafta çok fazla su birikiyor ve şu cama sıçrıyor. Yani bu bir tasarımdan kaynaklı. Bakın şurada da kaldı. Yani bizim Golf'te gayet iyi siliyordu. Bunun fıskiyesi sileceğin üzerinde olmasına rağmen böyle etrafta su bırakabiliyor. Yani biraz takıntılı olanlara rahatsız edici bir durum. Başkaca ufak tefek trim sesleri var. Beni çok rahatsız etmiyor zaten. Onun için gidiyoruz. O düzelir diye ümit ediyorum. Çok fazla bir rahatsız edici bir şey yok zaten. Başkaca araç gayet iyi. Oldukça alıştım zaten. 19.000 kilometre oldu. Yani bir tekrar araç alırsam yine Tesla tercih ederim diye düşünüyorum. Çünkü yazılımı gayet verimli çalışıyor. Yani size vaat ettiklerini fazlasıyla veriyor. Bir hata yaşamadım, bir sıkıntı yaşamadım bir yıl süre boyunca. Pişman olduğum bir durum olmadı. Evet, yolun diğer tarafına geçtim arkadaşlar. Şimdi Tesla servise 400 metre kaldı. 70,5 kilometre yol yaptık. 10,5 kilowatt enerji harcamışız. 148 ortalama ile enerji gayet iyi değer. 200 metre içinde sağ tarafa dön. Ardından Evet, hedef ileride kazanana Tesla dön. işaretini gördüm. Bu arada 47 dakika sürdü yolculuk. İyi. Servis yakın bize. Şimdi sağ tarafa dön. Servis burası. Daha açılmamış zaten. Bizim de randevumuz Şimdi 9'daydı. hedefinize vardınız. Müşteri kabul 50 metre ileridedir diyor. Araç kabul burasıymış. Bakın bir tane Juniper var burada. Stealth Grey. İlk defa görüyorum ben de. İçeri bizim Model Y'den. Duralım bakalım.
Arkadaşlar serviste işim bitti. Aracı oraya bırakmıştım. İşlerim vardı. Beni arkadaşlarım başka araçla aldılar. O nedenle ikame araç geriye de duymadım. Serviste işlemler halloldu. Şimdi dönüşe geçtim İzmit'e doğru. Servis tecrübemden bahsetmem gerekirse genel olarak iyiydi. Öncelikle gittiğimde saatimde gittim. İlgi alaka gayet yerinde. Kahve içebiliyorsunuz rahatça. Bazı yiyecek ve içecek çeşitleri var. Onlardan faydalanabiliyorsunuz. Bekleme alanı güzel. İnternet mevcut. Bu arada araç bir güncelleme gelmişti. Tesla servise gittiğinizde kendisi oranın Wi-Fi ağına bağlanıyor otomatik olarak. Bunu da indirmiş oldu. Daha sonra yükleyeceğim. Şu anda yüklemedim. Şarj imkanı da var. Dışarıda AC üniteler var Tesla'nın. 11 kW'la şarj edebilirsiniz. Ben de bir miktar şarj aldım. Çok az aldım ama. Tamiri yapılan yerler bu videonun başında bahsettiğim trim sesi gelen yerlerdi. Özellikle altta cik cik sesi olarak belirtilen ses giderildi. Şu yanlarda kapı direklerindeki yerler sökülüp oraya izolasyon bantları yapıldı diye düşünüyorum. Şu aynanın oraya yapıldı. Dikiz aynasının oraya. Arka kısma oralara ben görmedim bu arada. Evrakta yazıyor yapılmış oldu. Ancak bir araç normalde servise götürdüğünüzde bir iç dış yıkama da olur. Bir yıkama yapılmadığını gördüm. Bunu eksi olarak söyleyebilirim. Ama genel olarak servis bilgilendirme, ikramlar vesaire yapılan şeylerin işçiliği, aracın içerisine herhangi bir zarar verilmemiş vesaire. O anlamda güzel. Tekrar tercih edilebilir yetkili servis. Tuzla servisi beğendiğimi söyleyebilirim. Arkadaşlara da teşekkür ederim ilgileri alakalarından dolayı. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanala abone değilseniz abone olup videoyu beğenirseniz çok mutlu olurum. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle.